Korku Evi'nden herkese merhaba. Vlad'ın soyadı Dracula'ydı. Anlamı ise ejderin oğlu demekti. İkinci Vlad'ın adı babasına referans gösterilerek Dracul oldu. Üçüncü Vlad öldüğünde ona Delen Vlad dendi. Biz ise Kazıklı Voyvoda diyoruz. Üçüncü Vlad Transilvanya'da doğdu. Babası gibi o da Nuremberg'deki Ejder Kardeşliği'ne üyeydi. 1436 yılında babası Macar güçler tarafından tahtında olunca çareyi yardım aramakta buldu. 1442 yılında Osmanlı Sultanı'nın yardımıyla şehrin kontrolünü yeniden sağladı. Fakat kardeş Radu ile oğlu Vlad'ı Osmanlı'yı rehine olarak vermek zorunda kaldı. Vlad orada rehine olarak birkaç kez kırbaçlanıp dövüldü. Fakat abisi İslam'ı kabul etti ve sultan için çalışmaya başladı. Vlad'ın babası Macarlı soylular tarafından öldürüldü ve en büyük oğlu kör edilip diri diri yakıldı. Romanya'yı Macarların kontrolünü bırakmamak için Osmanlı ordusu Romanya'ya girdi ve 3. Vlad'ı tahta oturttu. Ama başka bir Macar istilasından dolayı Vlad Moldova'daki amcasının sarayına sığındı. Orada amcasının da astıklarına şahit olduktan sonra Vlad Macaristan'a kaçtı. 1453'te Osmanlı İstanbul'u aldığında 1456'da Macaristan'ı tehdit etmeye başladı. Osmanlı Belgrad'ı kuşattığında Vlad da ordusunu Romanya'ya gönderdi ve kendi becerisiyle Romanya kralını teke tek dövüşte alt etti. Vlad, Romanya'nın ekonomisini ve defansını iyileştirme çalışmalarına başladı. Birçok soyluyu kaza geçirerek idam ettirdi. Daha sonra da birçok köylüye ve alt sınıfa toprak ve ofis verdi. O zamanlar Transilvanya'da birçok soylu vardı ve bu soyluların Romanya ile bağlantıları vardı. Vlad intikam yolunu seçti ve Transilvanya'ya saldırdı. Rehineleri kaza geçitti ve Macaristan'ın yeni kralıyla müttefik oldu. 1459 yılında Osmanlı Sultanı Vlad'ın artık 10.000 parayı ödemesi gerektiğini ve 500'de genç çocuk yollaması gerektiğini söyledi. Fakat Vlad, Türk elçilerin türbanlarını kafalarını çivileyerek öldürdü. Türkler Danube'den geçip Vlad'ı durdurmak için ordu toplamaya çalıştı. Fakat Vlad elçileri kaza geçiriyordu. Daha sonra Sultan Vlad'la ve Nikopolis ile bir görüşme ayarladı. Fakat Vlad bunun bir tuzak olduğunu anladı ve kendi pususunu kurdu. Böylece 1000 Osmanlı askeri kaza geçirmiş oldu. 1461 kışında Vlad Sırbistan'ı ve Karadeniz'in bir kısmını işgal etti. Macaristan kralına mektubunu şöyle dedi: "Birçok erkek ve kadın öldürdüm. Yaşlı ve genç. 23.884 Türk ve Bulgar. Evlerinde yaktıklarımızı ve kellesini uçurduklarımızı saymadım bile." 1462 yılında 2. Mehmet 60.000 kişilik bir orduyu ve 30.000 kişilik düzensiz birlikleri Romanya'ya gönderdi. Oraya gittiklerinde karşılarında Sultan daha önce gönderdiği 20.000 askerin bir ormanda kaza geçirildiğini gördüler. Vlad'ın o gün sadece 40.000 ordusu vardı ve Osmanlı'yı durduracak gücü yoktu ama bir planı vardı. En iyi adamlarına kılık değiştirdi ve Sultan'a suikast timi yolladı. Ama Sultan kaçtı ve 15.000 askerini daha kaybetti. İki kuvvet 3 kere daha savaştı ve Osmanlı Danube'ye geri çekildi. Daha sonra da 2. Mehmet Vlad'a karşı küçük kardeşini ve kardeş Radu'yu gönderdi. Onlar da yenilmişti. Ama artık Vlad'ın parası bitmişti ve askerlerine ücretlerini ödeyemedi. Macaristan tarafından ihanetle suçlanıp hapse atıldı. Vlad tam 12 yıl boyunca hapiste tutuldu. 1474'te hapisten çıkarıldığında kralın kuzeni ile evlendi
1476'da Macaristan desteğini tekrar arkasına aldı ve Romanya'ya saldırdı. Fakat Bükreş Savaşı'nda Türkler tarafından öldürüldü. Kazıklı Voyvoda'nın vampir olduğuna dair hiçbir tarih, kayıt ve kanıt yoktur. Bununla birlikte Bram Stoker'ın ünlü romanı Dracula'da Kazıklı Voyvoda'nın hayatına esinlenilerek 3. Vlad'ın Dracula'nın vampir olarak tasvir edildiği ve Kazıklı Voyvoda ile ilişkilendirildiği bilinmektedir. Ancak bu roman tarihsel gerçeklikten çok kurgusal bir roman olduğu için 3. Vlad, Dracula'nın gerçek yaşamı ile ilgili yanlış anlamalara ve efsanelere neden olmuştur. Hoşça kalın.